Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, birçok püf noktasıyla mükemmel bir portakallı kek tarifim var. Kusursuz diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak kalıbımızın alt tabanına yağlı kağıt geçirdim ve kenar duvarlarını da margarinle hiç boş yer kalmayacak şekilde yağlayıp buzdolabına alıyorum. Çok önemli. Hemen ilk başta yapıp buzdolabına alın. Kekinizin yapışmasını tamamen engelliyor. Kekimiz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı şekerimizi kasemize alalım. Yarım su bardağı kaynar su, yani kettle'da kaynattığınız suyun yarım su bardağını ekleyin. Şöyle bir tel çırpacakla karıştıralım. Hemen birinci püf noktamız bu sevgili arkadaşlarım. Sıcak suyu ekledikten sonra şöyle bir karıştırın ve 1 dakika tezgahta bekletelim. Yani şekerimiz iyice erimiş olsun. Bakın şöyle dikkatinizi çekerim. Şeker erimiş. 1-2 dakika yeterli. Yine şöyle bir tel çırpacakla karıştırıyorum ve kekimizi yapmaya başlayalım. Yarım su bardağı taze sıkılmış portakal suyu. Hazır kullanmayın lütfen, kendiniz sıkın. 1 su bardağı sıvı yağ. 4 tane orta boy yumurta. Şayet yumurtalarınız minikse 5 tane ekleyin. Şimdi bu malzemelerimizi ekleyince 1 pakette vanilya şekerimizi ekleyip güzelce çırpalım. Ben bu işlemi mikser kullanmadan sadece bir çırpacakla yapıyorum. Lütfen, bu da ikinci püf noktamız. Bakın sevgili arkadaşlarım, yumurta, sıvı yağ, bütün bu sulu malzemeler birbirine geçmiş ve homojen bir kıvama gelsin. Bakın, ayrışmış bir şekilde değil de bütünleşmiş. Bu da yaklaşık 1-2 dakika sürüyor. 3 su bardağı unumuz var. İçine 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı nişasta. Bu da 3. püf noktamız. Nişastanın özelliğini biraz sonra anlatacağım size. Hepsini güzelce karıştıralım. Yani nişasta, kabartma tozu tamamen unun her yerine değmiş olsun. 1 tane portakalın komple bütün kabuğunu da rendeleyerek kekimize ekliyorum. Daha önce portakalı sirkeli ve karbonatlı suda ıslamanızı tavsiye ederim. Hepsini rendeledim gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz az önce unumuzun içerisine kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı nişasta ekledik. Onu tekrar bir daha karıştırıyorum ki nişasta ve kabartma tozu her tarafa temas etsin diye. Hiç elemeyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Yani ben bütün tezleri çürütüyorum. Hiç elemeden unumuzu ilave edelim ve mikserimizle karıştırmadan önce şöyle gördüğünüz kadar karbonatımız var. Nasıl desem, 1 çay kaşığının ucu kadar. Karbonatın üzerine biraz limon damlatıp aktif hale getirelim ve ekleyelim. Karbonatı lütfen göz kararı yapmayın. Çok az olsun. Yani 1 çay kaşığın ucu kadar. Şimdi bütün bu malzemelerimizi mikserimizle şöyle bir 2 dakika orta devirde güzelce karıştıralım. Hemen biraz sonra inşallah vaktim yeter, açıklamalarını da yapayım. Hani aklınızda soru işareti kalmasın bu püf noktaları. Mesela karbonatı neden ekledim? Karbonat tekrar kabarmasına bir etki daha sağlayacak. Yani doping gibi düşünün, ama çok fazla eklemeyeceksiniz. 1 çay kaşığın ucu kadar. Bakın sevgili arkadaşlarım, kek harcımız oldukça akışkan olmalı. Ben size şöyle kıvamını da gösteriyorum. Şu anda kek harcımız hazır. Hiç zaman kaybetmeden, yani kabartma tozu etkisini kaybetmeden hemen buzdolabından daha önce yağlamış olduğumuz kalıbımıza dökelim. Hiç düzeltmiyorum. Siz döktüğünüzde hamur zaten böyle kendiliğinden yerleşiyor. Ve son püf noktamız, şöyle dilim dilim kestiğimiz 30 gram kadar, 25-30 gram kadar tereyağımız var. Onu da tam ortasına gelecek şekilde dizelim. Bu da bir diğer püf noktamız sevgili arkadaşlarım. Hem lezzeti artırıyor hem de kekiniz o orta bölümden böyle kabararak çıkıyor. İnanılmaz bir efekt diyorum. Ve kekimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 160 derece fırında 1 saat pişmeye gönderiyorum. Fırın çekimi yaptım sizler için. Şöyle keyifle izleyebilirsiniz. Bu tarz keklerde lütfen 30-40 dakika sonra çıkarmayın, söner ve içi hamur kalır. 160 derecede 1 saat 55 dakika 1 saat yeterli. Kekimiz pişerken üzerine dökeceğimiz sosumuz için 2 yemek kaşığı pudra şekeri ve üzerine de 1 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış portakal suyunu ekleyip şöyle bir karıştırın. Baktınız ki çok cıvık oldu, biraz daha pudra şekeri, baktınız ki çok koyu oldu, biraz daha portakal suyu ekleyerek dengeleyin. Ve kekimiz fırından çıktı.
bakın sevgili arkadaşlarım, bu tarz keklerde bu formu ve bu kabarıklığı elde etmek, düşünebiliyor musunuz? Yumurtayı bile köpürtmedik, unu elemedik. Ama ben size başka türlü böyle mutfağın matematik hilelerini kullandım. Hemen şöyle bir kalıptan çıkarayım ki siz ne kadar kabardığını görün. Yani muazzam bir görüntüsü var. Biraz da böyle güneşte yansıma yaptı. Çok güzel görünüyor. Hemen şöyle yağlı kağıtla bir tele transfer ediyorum. Kekimiz soğumadan, henüz sıcakken daha önce hazırlamış olduğumuz sosumuz var. O sos çok güzel sevgili arkadaşlarım. O sos hem kekinizin bayatlamamasını sağlıyor. Neden? Çünkü üzerine komple bir kaplama yapıyoruz. Hem de ayrıyeten bir lezzet katıyor. Kekiniz çok aşırı tatlı olmadığı için üzerindeki sosla muazzam bir denge kuruyor. Sosu da bir fırça yardımıyla sıcak kekin her tarafına mümkün olduğunca sürüyorum. Yani çok güzel görünüyor. Bu arada belirtmek isterim, Türkiye'deki pudra şekerleri neden bilmiyorum, bu tarz süt veya portakal suyu, herhangi bir sıvı suyla da yapsak koyu bir renk alıyor. Bunu henüz çözemedim. Almanya'dakiler bembeyaz olur. Bilen varsa yorum olarak yazsın lütfen. Sosu döktüm. Üzerine de portakal kabuğunu birazcık rendeledim ve kekimizi bitirdim. Şimdi altındaki kağıdı çıkarmam için ben keki ters çeviremeyeceğimiz için de şöyle bir spatulayla önce bir alt tabanını geçiyorum. Yani keki yağlı kağıttan ayırıyorum. Daha sonra da kolaylıkla elimle ittirerek alttaki kağıdı çıkarıyorum. Bu tarz püf noktaları videoya kaydediyorum. Aklınızda bulunsun. Ve sevgili arkadaşlarım, şu an kekimiz sunum için hazırlandı. Gördüğünüz gibi o sos 5-6 dakika sonra donuyor. Yani elinize yapışmıyor, donan bir sos. Çok güzel bir görüntüsü var. Ortasındaki o açılmış bölgeyi de görüyorsunuz. Yani o tereyağı da eriyip böyle kekin içine giriyor ki anlatamam. Hemen şöyle bir dilim kesiyorum. Size yakın çekim gösteriyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir kekin başarılı olup olmadığını gözenekleri ne kadar ufaksa ve yumuşaksa o kadar iyi demektir. Ben bir dilim daha kestim. Şöyle yakın göstereyim. Bakar mısınız gözeneklerine? Muazzam bir dokusu var. Şahane bir dokusu var. Hemen şöyle büyük bir zevkle doku testine geçtim. Çok yumuşak, çok lezzetli bir kek sevgili arkadaşlarım. Ben bir şeyi çok fazla övüyorsam bana güvenebilirsiniz. Bu keki yaparken bütün verdiğim püf noktalarını lütfen birebir uygulayın. Çok dikkat etmeniz gereken konu karbonat. Onu bir çay kaşığın ucu kadar abartmayın. Çünkü çok fazla olursa kekinize farklı bir etki yapabilir. Şöyle tekrar bir göstereceğim. Pamuk gibi yumuşacık, bildiğiniz bir portakal aromasıyla kekimiz çok güzel. Ben böyle bir çatalla doku testi yaptım. İçime sinmedi. Bir de dedim elimle size kekimin yumuşaklığını, dokusunu göstermek istedim. Bir tarifi sunduktan sonra illa böyle bir de sevgili arkadaşlarım elime alıp böyle bir doku testi yapmak istiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, kıdemli ablalar keki böldüğümde nasıl nemli ve pamuk gibi yumuşak olduğunu anlayacaklardır. Çok lezzetli bir kek. Sizden tek ricam püf noktalarını lütfen atlamadan uygulayın. Şimdiden beğenileriniz için, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yapacak izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.